Yapamadık. Çok denedik. Ne A4'ler harcadık, ne Excel tabloları yaktık. Hiçbir tanesi olmadı. Nazar Pastanesi 1946 yılında Kurtuluş semtinde kuruluyor. Sonra bizim kurucumuz Bahattin Bey 13 yaşında bu işletmede çırak olarak işe başlıyor. Sonrasında işleri geliştiriyor ve bugün çok meşhur dediğimiz profiterol üzerinde yaklaşık 18 yıl deney yapıyor ve bugün yediğimiz lezzetler meydana çıkıyor. Biz eşimle 2020 senesinde Nazar Pastanesi'nin Anadolu yakasındaki şubelerinin kurulumunu sağladık. İşletmede satış ve finans tarafına ben bakıyorum. Üretim, ürün geliştirme vesaire taraflarında da eşim bakıyor. Bir mutfak kısmı çok önemli ama işin finans ayağı ve satış kısmı da bir bu kadar önemli. Aile içerisinde böyle bir iş bölüşümü, böyle bir iş paylaşımı yaptık. Zamanla ilgili çok büyük kayıp oldu her birisi. Günün sonunda işte bizden önceki nesil diyelim, bilgisayarın olmadığı dönemde hani bakkal defteri, bakkal muhasebesi dediğimiz kara kaplı defterlerde biz de çok zaman harcadık. Ama günün sonunda bir şeyleri elde edemedik ya da yanlış elde ettik diyebiliriz. Bir şeyi ölçümleyemezsen yönetemezsin diye çok güzel bir laf vardır. Biz hep bir şeyleri ölçümleme tarafındayız, bir şeyleri raporlayabilme tarafındayız. Dolayısıyla Sörf'ten önce biz hiçbir şey yapamıyorduk. Tabii ki de bir şeyleri ölçümleyebiliyorduk ama istediğimiz gibi değildi. Ya işte günün sonunda bir yerde hata yaptıysak dönüp tekrar o raporu hazırlamamız 5 saatimizi alacaktı. Ya buna yarın bakarız deyip üstünü kapatıyorduk. Bir şeyleri raporlayabilmek, bir şeyleri ölçümleyebilmek Sörf'le çok kolay. Biz şu anda anlık işçi maliyetimizi bile, personel maliyetimizi bile görebiliyoruz. Yani Kavacık şubesinde bugün çalışan personelin bana maliyetini saatlik ölçümleyebiliyorum. İşte ürünlerimin maliyetini görebiliyorum. Yumurtaya gelen bu ayki zammın benim ürün maliyetimi yüzde kaç oranında etkilediğini ben anlık olarak görebiliyorum. Bizim için en önemli tarafı bu taraf. Eşimle ortağız. Ben eşime bir şeyleri rapor edebilmeliyim. Ona bir şeyleri anlatabilmeliyim. Bak hayatım bu ay yumurtaya şu kadar zam geldi, şekere bu kadar zam geldi, bizim ürün maliyetimiz şu kadar arttı demeliydim ve ben bunu hep kara kalem kağıt üzerinde yapıyordum. Öncesinde kullandığımız birkaç yazılım firması oldu ama hepsi hüsranla sonuçlandı, başarısızlık. Dolayısıyla Sörf'e geçince bu iş biraz daha kolaylaşmış oldu. Artık eşim bile kendisi oturup anlık, saatlik, zaman dilimlerini girip bütün raporlara kendisi kolayca bakabiliyor. Bana birçok şeyi sormuyor artık. Evveliyatında bizim görünmeyen giderlerimiz vardı. İkramlarımız vardı, zayilerimiz vardı, düşme, kırılma, bozulmalarımız vardı. Vitrinden alıp çöpe attığımız ürünlerimiz vardı. Biz bunların hiçbir tanesini ölçümleyemiyorduk. Sörf'le beraber bunları ölçümlediğimizde nerelerden kısıp nerelere ekleyebileceğimizi gördük. Dolayısıyla bu bizi en az %10 ileriye attı. Doğru program, doğru insanla buluştuğunda ortaya çok katma değeri yüksek şeyler çıkıyor. Biz bunu çok net fark edebiliyoruz. Çalıştığımız personel de, ekip de bir süre sonra zaten buna yönelmeye başlıyor. İşveren aslında ya da lider diyelim buna fark etmez. Neyi sunmak isterse ekibi de ona göre şekillendiriyor aslında. Biz öncesinde şey yapıyorduk mesela, işte eski yazılımımızdan bahsedeyim. Arkadaşlar bir iki tuşa basıp kolaylıkla bir şeyleri sunabiliyorlardı müşteriye. Biz Sörf'e geçtiğimizde o bir iki tuşun yanına 2 tuş daha gelince abi ne gerek vardı ya bu bizi yoruyor falana döndü ama bir süre sonra arkadaşlar şunu demeye başladılar. Abi bu 4 tuş bize yetmiyor, yeteri kadar veri alamıyoruz. Buraya 2 tuş daha lazım. Bunun renginin, şeklinin hiçbir önemi yok demeye başladılar. Bu bence çok önemli. Biz mesela eğitimlerde şeyi fark etmiştik. Reşat da onu zaten ekranlara da eklemiştik. Müşteriler bizi nasıl buldular? Müşterilere referans sormaya başladık. İşte Google reklamlardan, YouTube'dan, Instagram'dan bizi nereden ulaştığınız sorusu tezgahtaki arkadaşlar bu sorunun cevabını aldığında biz pazarlama bütçemizi nereye harcamamız gerektiğini öngördük. Bu bizim için mükemmel bir şey. Önceden Instagram'a reklam çıkıyorduk, Google'a reklam çıkıyorduk, haritalara reklam çıkıyorduk ama müşterinin bize nereden geldiğini ölçümleyemiyorduk. Bu soruyla beraber ne oldu? Biz pazarlama bütçemizi doğru yönlendirmeye başladık. Aldığımız eğitimlerin en büyük katkısından bir tanesi de budur. Oradan önce raporlamamız yok çünkü bunu bize sunabilecek bir programda çalışmıyorduk. Yani günün sonunda evet bir şeyleri masaya yatırdığımızda kendimiz manuel olarak ancak bir rapor hazırlayabiliyorduk. Bir sürü ekranımız vardı. Ya da işte yeni bir şey istediğimizde, yeni bir ürün talep ettiğimizde yazılım firması onun yanına başka bir sürü ekranlar açmamızı istiyordu. Tıklıyorduk, programı açıyorduk, yanına başka ekran açıyorduk, yanına başka ekran açıyorduk. Ekranlardan biri çalışmadığında sistem çöp oluyordu. Sörf'de böyle bir şey olmadı.
Tek ekranda biz bütün her şeyi çözümleyebildik. Bir sürü Excel tablosuna, bir sürü A4 kağıdına dağılmamıza gerek kalmadı. Tek ekrandan oturduğumuz her yerde her şeyi çözebiliyoruz. Bu bizim için çok büyük bir kolaylık oldu. Karalama kağıdımız vardı, Excel tablolarımız vardı. Bunların hepsi çok gereksizmiş. Ve şu anda ben evde de olsam, şirkette de olsam ya da tatilde de olsam tek ekrandan bütün her şeyi görebiliyorum. Biz server'a ilk geçtiğimizde çağrı merkezi yok dediler. Çok şaşırmıştık. Derdimizi kime anlatacağız, nasıl anlatacağız? Arayıp telefonda beklemeye alışmıştık çünkü. Arayalım, kimseye ulaşamayalım, yarım saat bekleyelim, derdimizi anlatamadan o telefon kapansın. Biz buna alışmıştık. Bizim için en komik tarafı bence buydu. Telegram grubundan her şeyi kolayca çözülebildiğini görünce dedik ki çağrı merkezinde biz ömür çürütmüşüz. Maliyet analizi yapabiliyoruz. İşin en güzel tarafı bu. Anlık olarak yeni satın aldığımız yumurtanın, unun, şekerin, çikolatanın bizim ürünümüzdeki maliyeti yüzde kaç arttırdığını o an görebiliyoruz. İş işten geçmeden görebiliyoruz. Yani ay sonunu bekleyelim. Aldığımız faturalar ne kadar, sattığımız ürünler ne kadar, dip toplamda ne kalmış artık çok geç. Bunu anlık görebildiğinizde ürün fiyatlarınızda indirim ya da ürün fiyatlarınızda zammı o an yansıtabilirsiniz. Bak şunu söyleyeyim. Kar zarar raporunu biz kendimiz oluşturuyorduk ama Serve'ün kar zarar raporunu gördükten sonra biz kendi raporlarımızın çok da verimli olmadığını anladık. Kesinlikle Serve kullanan bütün işletmeler kar zarar raporunu A'dan Z'ye kadar her şeyini kullanmalılar. Çünkü çok ciddi anlamda işletmeye bir ışık tutar, yol açar. Para kazanıyoruz. Anlatayım mı? Araba aldık, ev aldık.